Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde tümevarın prensibi ile ilgili örnek soru çözeceğiz. İlk önce tümevarın prensibinin ne olduğu hakkında biraz konuşalım. Daha sonra örneğimize geçelim. Tümevarın prensibi Pn en doğal sesine bağlı bir önerme olsun. P1 için önermemiz doğru ise n için doğru olduğunu kabul ediyoruz. Eğer n için doğru olduğunu kabul edersek n artı 1 için doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. O halde örneğimize daha detaylı bir şekilde öğrenmek üzere örneğimize geçelim. Örnek de bize birden n'e kadar sayıların toplamında n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Her n elemandır n için doğru olup olmadığını gösterelim. Biz bu soruyu tümevarın prensibiyle yapalım. O halde başlayalım. Tümevarın prensibiyle çözelim. Tümevarın bize birinci adımda n eşittir 1 için doğru mu? N yerine 1 koyuyoruz arkadaşlar. N yerine 1 koyduğumuz zaman 1 eşittir 1 çarpı 1 artı 1 bölü 2 ise 1 eşittir 1. O halde önermemiz doğru. İkinci adıma geçtiğimiz zaman n eşittir k için doğru olduğunu kabul ediyoruz. İçin doğru olsun diyelim. O halde n yerine k koyuyoruz. 1 artı 2 artı 3 artı k eşittir k çarpı k artı 1 bölü 2. Buna biz yıldız işlemi diyelim. Çünkü az sonra biz bu işlemimizi kullanacağız arkadaşlar. Üçüncü adıma geldiğimiz zaman n eşittir k artı 1 için doğru mu? N yerine k artı 1 koyacağız arkadaşlar. N yerine k artı 1 koyduğumuz zaman şuradan bakalım hep beraber. 1 artı 2 artı 3 artı k artı k artı 1 eşittir. K artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2 olacak. O halde yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı k artı k artı 1 eşittir. K artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2. Şimdi arkadaşlar biz yıldız eşitliğinin her iki tarafına k artı 1 ekleyelim. Her iki tarafına k artı 1 ekleyelim. Eklediğimiz zaman 1 artı 2 artı 3 artı k artı k artı 1 eşittir k çarpı k artı 1 bölü 2 artı k artı 1. Biz burada yıldız işlemine, yani buradaki işleme k artı 1 ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bizim bu işlemimizdeki, bakın 3. adımda yaptığımız işlem burası. Neye eşitmiş? K artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2'ye. O halde bizim eşitliğimizin sol tarafı ne olacak arkadaşlar? K artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2 olacak. K artı 1 çarpı k artı 2 bölü 2 neye eşit olacak arkadaşlar? Bu eşitliğimizin sağ tarafına. O halde ilk önce bu işlemi düzenleyelim bir. K kare artı k bölü 2 artı k artı 1. Burada payda eşitlediğimiz zaman k kare k artı 2k artı 2 bölü 2 eşittir arkadaşlar. Düzenlememizi yapalım. K kare artı 3k artı 2 bölü 2.
Biz bu ifadeyi biraz daha düzenlediğimiz zaman arkadaşlar çarpanlarına ayıralım. K artı 2 çarpı K artı 1 bölü 2. Gördüğünüz takdirde eşitliğimizin sol tarafına eşit oldu. O halde her n elemanıdır doğal sayılar için tümevarın prensibi gereği doğrudur. İkinci bir soru çözelim arkadaşlar. Her n elemanıdır doğal sayılar için 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi artı n kare eşittir n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 olduğunu gösteriniz. Bu işlemi tümevarın prensibi gereğiyle çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Tümevarın prensibiyle çözelim. Birinci adım n eşittir 1 için doğru mu? İçin doğru mu? N yerine 1 koyduğumuz zaman 1'in karesi eşittir 1 çarpı 1 artı 1 çarpı 2 çarpı 1 artı 1 bölü 6 ise 1 eşittir. Üst tarafı yaptığımız zaman 2, 3 çarpı 6 bölü 6 yani 1 eşittir 1 geldi. O halde doğrudur. İkinci adımımıza gelelim. N eşittir K için doğru olduğunu kabul edelim. N eşittir K için doğru olsun diyelim. Doğru olsun. O halde n gördüğümüz yere K yazacağız. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı K kare eşittir K çarpı K artı 1 çarpı 2K artı 1 bölü 6. Biz yine bu işleme yıldız işlemi diyelim. Çünkü az sonra kullanacağız arkadaşlar. Üçüncü adıma geldiğimiz takdirde n eşittir K artı 1 için doğru mu? İçin doğru mu? N yerine K artı 1 yazacağız. O halde 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi artı K kare artı K artı 1'in karesi eşittir. K artı 1 çarpı K artı 1 artı 1 çarpı 2 çarpı K artı 1 artı 1 bölü 6. Bu işlemi düzenlediğimiz zaman K artı 1 çarpı K artı 2 çarpı 2K artı 3 bölü 6. Şimdi arkadaşlar yıldız işleminin her iki tarafına K artı 1'in karesi ekleyeceğiz. Neden? Üçüncü adımda bakın. En yeni hani K artı 1 yazdık ya. O halde ikinci adımda biz her iki tarafa K artı 1'in karesi eklediğimiz zaman bu sonucu eğer elde ediyorsak her n elemanları n için tümevarın prensibi gereğiyle doğrudur diyeceğiz. O halde yapalım. Yıldız işleminin her iki tarafına K artı 1 ekleyelim. Yıldız işlemi şurada arkadaşlar gördüğünüz takdirde. Onu kesip şuraya alalım. Yıldız işleminin her iki tarafına K artı 1 eklediğimiz zaman ekleyelim arkadaşlar. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi artı K kare artı renkliyle yazıyorum çünkü yıldız işleminin her iki tarafına ekliyoruz arkadaşlar. K artı 1'in karesi
eşittir k çarpı k artı 1 çarpı 2 k artı 1 bölü 6 artı eşitliğin her iki tarafını eklediğimizden dolayı k artı 1'in karesi. Sol tarafımız bizim n eşittir k artı 1 yazdığımız kısmı eşit. Yani şuradaki kısmı eşit arkadaşlar. O halde biz eşitliğin sağ kısmını yani buradaki kısmı çözdüğümüz zaman üçüncü adımı eğer eşit bulursak doğru olduğunu bulacağız. O halde eşitliğin sağ tarafını çözelim. K çarpı k artı 1 çarpı 2k artı 1 paydalarını eşitliyoruz arkadaşlar. Artı 6 çarpı k artı 1'in karesi bölü 6 eşittir. K artı 1 parantezini alalım. Ne olur arkadaşlar? K çarpı 2k artı 1 artı 6 çarpı k artı 1 bölü 6 eşittir diyelim arkadaşlar. K artı 1 çarpı içerisini düzenleyelim. 2k kare artı k artı 6k artı 6 bölü 6 eşittir. K artı 1 çarpı 2k kare artı 7k artı 6 bölü 6. Bu işlemin çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. Çarpanlarını nasıl ayırırız? 2k'ya k 3 olacak, 2 olacak. 2k çarpı 2 4k, 3 çarpı k 3k, 4k artı 3k 7k. O halde k artı 1 çarpı 2k artı 3 çarpı k artı 2 bölü 6. Aynı eşitliği bulduk mu? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. K çarpı k artı 1 çarpı k artı 2 çarpı 2k artı 3 bölü 6. Aynı eşitliği bulduk. O halde her ne elemandır doğal sayılar için tümevarın prensibi gereği doğrudur. İspat bitmiştir.